Güzelse'den herkese merhabalar. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Videomuza başlamadan önce hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizi takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gelelim konumuza. Bu videomuzda ve bundan sonra gelecek birkaç videoda temel beden kalıbı üzerinde nasıl pratik uygulamalar yapabiliriz onları göreceğiz. Pratik uygulamalardan kastım biliyorsunuz birebir ölçülerimizi alıp temel beden kalıbını çıkarıyoruz. Fakat bazen kol altında, omuzda, penslerde ya da beden ölçüsünde değişiklik yapmak istiyoruz. Tabii ki bunları yapmayı isterken yeni bir kalıp çıkartmak da bize çok zor geliyor. O nedenle sil baştan yapmak yerine kaçamak bir şekilde bu işi nasıl halledeceğimizin derdine düşüyoruz. İşte bu videomuz ve önümüzdeki birkaç videomuz bu soruna çare olacak videolar. Bugünkü videoda yapacağımız işlem daha önce çalışılmış elimizde olan bir kalıp üzerinde kol altında düşme ve kol altında daralma işlemi. Bu uygulamaları yapacağımız kalıp 5 santim göğüs pensli ve göğüs pensi kol altına kaydırılmış, ayrıca kol altında herhangi bir işlem yapılmamış ham bir kalıp. İlk olarak beden üzerinde çalışmamızı yapacağız, daha sonra ise kol kalıbına geçeceğiz. Öncelikle ön bedeni kopyalayalım. Ön beden kopyasını alırken beden üzerindeki hatlara dikkat ederseniz çok sevinirim. Ön bedenimizi kopyaladık. Şimdi ise göğüs hattı çizgimizi uzatıp göğüs hattını o çizgiye yerleştirerek arka bedenimizi de kopyalayalım. Evet, göğüs hattı çizgisini baz alarak arka ve ön bedenimizi kopyaladık. Fakat ön bedende sizin de dikkatinizi çekmiştir. Açısı değişerek kol altına uzanan bir çizgimiz daha var. Gelin bu çizgi neymiş hemen bir bakalım. Bunun için kalıbın kartona aktarılmadan önceki halini elimize alalım. Gördüğünüz gibi omza uzanan pensimizi kapatıp kol altına doğru yönlendirmişiz. Bu işlemi yaptığımızda ise kol altına uzanan göğüs hattı çizgisi pens payından itibaren yukarı doğru çıkış vermiş. Kol altının ve göğüs hattının açısı değişmiş. Bu da demek oluyor ki ön bedende kol altında yapılacak herhangi bir işlem için dikkate almamız gereken çizgi artık bu çizgi. O yüzden kalıplarınızı pratik olarak kullanabileceğiniz kartonlara aktarırken bu çizgiyi de karton kalıbınıza aktarmanız bugün yapacağımız tarzdaki uygulamalar için size çok fazla kolaylık sağlayacak. Önemli olan bu ayrıntıdan bahsettikten sonra uygulamamıza geçelim. İlk olarak ön bedenin kol altına 2 santimlik düşüş vererek rahatlama sağlayalım. Biraz önce ayrıntılı bir şekilde bahsettiğimiz kol altına uzanan hatta gönyemizi birebir yerleştirerek 90 derecelik açılarımız burada çok önemli, dikkat ederek 2 santim aşağıya cetvelimizde düz hat çekelim. Arkadaşlar biliyorsunuz kol altında yapılan düşüşler, çıkışlar kalıbınızın bolluk payına, kumaşa ve modelinizin ne istediğine göre değişen uygulamalardır. Bunu sakın unutmayın. 2 santim aşağıya düz hattı verdikten sonra kol altındaki çizgiye gönyemizin orta çizgisini birebir yerleştirerek kol altı noktasını paralel bir şekilde aşağıdaki çizgiye taşıyoruz. Taşıdığımız nokta bizim yeni kol altı noktamız. Şimdi de kavadoramızı ya da karton kalıbımızı alarak hangisiyle daha rahatsanız 2 santim aşağıya düşürülmüş yeni kol evi geçişimizi şekillendiriyoruz. Kalıbı kol altı ucuna yerleştirip yukarıdan kol evi geçişini yakalayarak yeni hattı verebilirsiniz. Yeni kol evi geçişimizi çizdik. Bir de kol evimizde bize rahat dikiş sağlayan A çıtamızın olduğu nokta var. Bu noktayı da kol altında yaptığımız gibi paralel bir şekilde aşağı taşımalıyız. Gönyemizi yine çizgiye oturtuyoruz ve A çıtımızın olduğu noktayı birebir paralel şekilde 2 santim aşağı taşıyoruz. 2 santim aşağıdaki noktayı yine 90 derecelik açıya ve paralelliğe dikkat ederek yeni kol evi hattımıza yansıtıyoruz. Böylece ön kol evini tamamladık. Geriye yan dikiş kalıyor. Onu da yine karton kalıbımızı kullanarak tamamlıyoruz.
Arka bedene geçelim. Burada kol altı çizgimizde açısal bir sapma yok. Direkt kol altı çizgimiz göğüs hattından geçiyor. Hemen çizgiyi birebir ön bedende olduğu gibi 2 santim aşağıya çekiyoruz ve kol altı uç noktasını paralel bir şekilde bu çizgiye taşıyoruz. Yeni kol evi geçişini veriyoruz. Ön bedende neyle çalıştıysanız arkada da onunla çalışın. Kalıpla çalıştıysanız kalıpla, kavadora ile çalıştıysanız kavadora ile devam edin. Geldik B çıtımıza. Yine o noktayı da paralel şekilde aşağı çekip yeni kol evine yansıtıyoruz. Yan geçişi de tamamlıyoruz. Böylece yapacağımız ilk işlemi sonlandırdık ve kol altımızda derinlik sağladık. Bir de bu kalıp üzerinde koltuk altı derinliğini yukarı nasıl çekeriz onu göstermek istiyorum. Sizinle daha önce temel beden kalıbında kol altından düşme ile ilgili konuşmuştuk. Fakat şimdiki ayrıntıdan hiç bahsetmedik. Arkadaşlar bazen kullandığınız kumaşa göre göğüs hattına değen kol evinizin derinliği orijinal derinliğiniz fazla gelebilir. Mesela triko, penye gibi örme bir kumaşla çalışıyorsanız ya da çok likralı herhangi bir kumaşla çalışıyorsanız kol altı derinliğinizi bazı durumlarda biraz daha yukarı çekmeniz gerekebilir. İşte böyle durumlar için aynı kalıp üzerinde hemen örnek bir çalışma daha yapalım. Orijinal kol altı hattını paralel şekilde 2 santim yukarı çekiyoruz. Yine kol altı uç noktamızı 90 derecelik açı ile o çizginin üzerine taşıyoruz. Sıra geldi kol evi geçişini vermeye. Burada yine ana kalıbınızı kullanabilirsiniz ya da kavadoranızda çalışabilirsiniz. Kol evimizi tamamladıktan sonra orijinal kol evi geçişine gönyenin orta çizgisini birebir yerleştirerek yeni kol evine A çıtını taşıyoruz. Burada paralel bir şekilde 2 santim yukarıya taşımadık çıtımızı çünkü orijinal birebir çalışılan kol evinden çok daha dar bir kol evi bu ve aynı zamanda kumaşımızda çok likralı bir kumaş. O nedenle A çıtını 90 derecelik açıyla yeni kol evi geçişine hemencecik taşıdık. Yan hattı da tamamlayalım. Gördüğünüz gibi ne kol altı inişinde ne de yukarı çıkışında kol evinin üst geçişiyle oynamıyoruz. O kısma dokunmadan alt ovali yukarıya doğru şekillendiriyoruz. Arka bedene geldik. Çizgimizi yukarı alalım. Kol altı noktamızı taşıyalım ve kol evi geçişini çizelim. B çıtımızı da ön bedende olduğu gibi birebir yeni hatta taşıyalım, yan geçişi bitirelim. Ön bedendeki ve arka bedendeki kol altı iniş ve çıkışlarımızı tamamladık.
Tabii ki kol kalıbımızı da unutmuyoruz. Çünkü kol evimiz değiştiğine göre kol kalıbımız aynı kalamaz. Kopyamızı alalım. Öncelikle videomuzun başında olduğu gibi 2 santim düşme sağladığımız kol evi çalışmasını gerçekleştirelim. Burada da beden kalıbında olduğu gibi paralel geçişe dikkat ediyoruz. Bunun için bize pazu genişliğini veren, düz boy ipini 90 derecelik açı ile kesen kol çizgimizden faydalanıyoruz. Ön kolda ve arka kolda çizgiyi uzatıyoruz. Ön koldan başlayalım. Çizgiyi 2 santim aşağıya yansıtıyoruz. Uç noktayı aşağı çizgiye taşıyoruz. Yine bedende ne ile çalıştıysanız burada da onunla çalışın. Kavadoranızla çalıştıysanız kavadorayla, kartonla çalıştıysanız karton kalıpla çalışın. Yeni noktayı baz alarak kol evini şekillendiriyoruz. Alt gidişi üst gidişe uygun bir biçimde tamamlıyoruz. Burada da ağaç atını paralel şekilde 2 santim aşağıya alıp kol evini yansıtıyoruz. Geriye yan geçiş kaldı. Onu da tamamlayalım. Arka kola geçelim. Burada da aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Tekrar anlatmıyorum artık. Kol altı derinliğini 2 santim aşağı düşürdüğümüz kol kalıbımızı bitirdik. Bir de 2 santim yukarıya çektiğimiz temel bedenin kolunu çalışalım. Ön kol evinden başlıyoruz. Aynı şekilde orijinal çizgiyi yukarı yansıtıyoruz. Kol altı noktasını bu çizgi üzerine taşıyoruz. Kol altını şekillendiriyoruz. A noktasını bedende olduğu gibi gönyemiz yardımıyla yeni kol evine aktarıyoruz. Yan geçişi tamamlıyoruz. Yukarı taşıdığımız ön kol evimiz bitti. Ön kolda yaptığımız aynı işlemleri
arka kolda da birebir uyguluyoruz. Arkadaşlar, iki farklı uygulamayı kol kalıbımıza yansıttık. Fakat yapılması gereken önemli bir şey daha var. Temel beden kalıbı ile kol kalıbını karşılaştırmak. Öncelikle yukarı çektiğimiz temel bedendeki kol evlerini ölçüyoruz ve kol kalıbımızla birebir örtüşüyor mu teyit ediyoruz. Kol evi geçişinin iki hatta da aynı ölçüyü vermesi gerekiyor. Teyidimizi yapıyoruz. Ölçülerimiz birebir örtüşüyorsa sıkıntı yok. Her şey tamam demektir. Fakat ölçülerde farklılık varsa hem kol kalıbımızı hem de temel beden kalıbımızı yeniden kontrol edip birkaç düzeltme yapmamız gerekebilir. Aşağı çektiğimiz kol evi teyidini de yapalım. Evet, temel beden ile kol kalıbımızın geçişleri örtüşüyor. Hiçbir sorun yok. Böylece bu videodaki çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Bize kolaylık sağlayacak ilk videonun sonuna geldik. Siz de aynı şekilde açılarınıza ve anlattığımız ayrıntılara dikkat ederek daha önce çalıştığınız kalıp üzerinde böyle oynamalar yapabilirsiniz. Buraya kadar bıkmadan izleyen herkese teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Güzel yüzünüz hiç solmasın. Hep bizimle güzel seyre kalın. Hoşça kalın.